Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Barış Çaynak bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Barış Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler çok iyiyiz hocam. Hocam mitral kapak nedir, ne işe yarar diye başlayalım. Evet, bugün bir kapak hastalıklarından bahsedeceğiz. Özellikle de mitral kapaktan bahsedeceğiz. Mitral kapak kalbin içerisinde olan bir kapak. Akciğerden gelen kanı vücuda gönderirken arada bir check valve vazifesi görüyor. Yani tek yönlü açılıp tek yönlü kapanan bir kapak. Bu kapakta bozukluklar olduğu zaman işler ameliyata kadar gidebiliyor. Aslında sonda söyleyeceğimi başta söylemiş olabilirim. Bütün mitral kapak ameliyatları kapalı yapılıyor artık. Yani göğüs kemiğini klasik o eski ameliyatları düşünür bilir insanlar. Göğüs kemiği açılmadan sadece sağ taraftan kadınlarda göğüs dokusu altında kalan kozmetik kesilerle yapılıyor ve aynı ameliyatı, açık ameliyatı uzun ömürlü bir şekilde daha küçük kesilerle, yani bizim minimal invaziv dediğimiz yöntemle yapmak mümkün oluyor. Daha konforlu bir şekilde yapabiliyoruz. Evet, şimdi şöyle, mitral kapak hastaları çoğu zaman genç hastalarda olabiliyor. Yani 30'lu 40'lı yaşlarında. Şimdi bu hastalar öncelikle tabii ki yapılacak işlem iyi olsun. Yani kapak değişecekse de tamir de edilecekse uzun ömürlü bir iş olsun. Önemli olan bu. Kalbin şakaya gelir bir tarafı yok. Ama bir yandan da hayatlarına devam edecekler. Yani bu hayatlarına devam ederken de sadece olayı kozmetik olarak düşünmüyoruz. Ameliyatın travması az olsun. Kısa süre sonra normal hayatınıza geri dönün diye anlatıyorum ben bunu. Çünkü kapak ameliyatı olmuş, düzeltmişiz, değişmişiz ya da tamir etmişiz kapağı. Ama göğüs kemiği açıldığı için eski aktivitelerinin hiçbirini yapamıyor. Yani daha hareketli bir hayat yaşarken yapamıyor, spor yaparken yapamıyor, küçük bir çocuğu varsa kaldıramıyor, ev hanımıysa eğilip kalkamıyor. Yani hayat konforu bozuluyor. Hani kimi zaman zaten bunu görüyoruz. Yani hastalar ameliyat olmuş, kalp yönünden gayet sağlıklı ama hayata küsmüş olarak bize geliyor. O yüzden bu minimal cerrahilerin en büyük avantajı, eskiden nasıl yaşıyorsanız aynı şekilde yaşamaya devam edebileceksiniz. Hastanede demek. kalma süresi de kısalır böyle bir durumda. Hastanede kalma süresi normal ameliyatlarda bir 7-8 gün kadar. Biz bu ameliyatlardan sonra 4. günde çıkartıyoruz. Ama asıl iyileşme sürecinin hızı önemli burada. Biz mitral kapak ameliyatı yaptığımızda, kapalı yaptığımızda bir gece yoğun bakımda kalınıyor. Ertesi gün çıkılıyor. Çıktığı gibi normal yürüyecek durumda çıkıyor hasta. Zaten yani hiçbir şekilde bir yardıma ihtiyacı olmuyor kendi hareketlerini yapabilmek için. Genelde 4. gün taburcu ediyoruz ama işte çok büyük fark orada başlıyor. Göğüs kemiği açılan bir hasta 6 ay kadar araba kullanamazken bu hastalar 4. gün kendi arabasını atlayıp evine gidebiliyor. Yani iyileşme süreci çok hızlı oluyor. Ve de her türlü aktivitesini, yani ne bileyim tenis öğretmeni ameliyat ettiğim hasta var. 3 hafta sonra tenis oynamaya başladı. Dağcılık yapan var, dalan var. Taksi şoförü var. Hani her şeyde aktivite değil aslında. Yani mesleği gereği kamyon şoförü var. Mesleği gereği o işini ara vermesi mümkün değil yani. Evet. O yüzden hani kapak ameliyatları her zaman araştırılan ameliyatlar. Özellikle mitral kapak ameliyatları. Çünkü bizim mesela bir bypass cerrahisinde çok fazla vaktimiz yok. Bir an önce ameliyat olun diyoruz. Ama kapak cerrahisinde bir izlem dönemi var. Yani ultrasonla tanı koyuyoruz. Daha ileri tetkik yaptığımız durumlarda oluyor ama kalp ultrasonuyla, yani ekokardiyografiyle tanı koyuyoruz. Ve bu tanı anında şuna bakıyoruz. Evet, şu anda sizde bir bozukluk var ama önce bir ilaçlarla gidelim, bir deneyelim, onun ilerlemesini birazcık yavaşlatalım diyoruz. Böyle bir takip evresi var ama bir noktadan sonra artık ameliyat olması gereken bir duruma geliyor. Özellikle tamir ameliyatlarını biraz daha erken yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü tamir ameliyatları çok daha konforlu ameliyatlar. Ameliyattan sonra kan sulandırıcı kullanılmıyor. Kendi kapağınızı onarıyoruz orada. Bir ameliyat dönemi geldiğinde artık bu ameliyatı olmak gerekiyor. Geciktikçe ameliyatın başarısından oluyoruz. Ameliyatın riskini daha yüksek bir hale geliyor. Bir kapak problemi 2 kapak problemi haline geliyor. Kalbin sağındaki kapak da bozuluyor. Kalpte ritim bozukluğu oluyor, pıhtı olabiliyor. Yani işin içinden çıkılmaz boyutlara geliyor. Daha kompleks bir ameliyat yapma durumuna geliyor. O yüzden belli bir takip periyodundan sonra ameliyat diyoruz. İşte hastalar da bu takip periyodunda hep araştırıyorlar aslında. Hani bu tür programların da bir amacı bu. Belki sosyal medyanın da amacı bu. Araştırırken özellikle bu kapalı ameliyat meselesi, ben 20 yıldır yapıyorum bu ameliyatları kapalı olarak ama işte son yıllarda çok popüler hale geldi gerçekten. Ama burada tecrübe çok önemli. Özellikle bu kapalı ameliyatlarda farklı alet edevatlarla, farklı tekniklerle, kameradan bakarak, daha uzun cerrahi aletler kullanarak
yapıyoruz. Onun da bir doktor açısından da bir öğrenme süreci var gerçekten. O yüzden tecrübeli ellerde bütün kapak ameliyatları kapalı yapılabilir. Peki hocam mitral kapak nasıl işlevsiz hale geliyor? Bir de özellikle biz kimleri tercih ediyoruz? Biraz bahsettiniz ama detaylandırırsak. Evet. Şimdi bu kapak ameliyatlarını kapalı yapmakta bir hasta seçimi yok. Yani bütün hastalar kapalı ameliyat olabilir. Vazifesini nasıl yitiriyor? İki türlü durum olabiliyor. Bir, kapak kireçlenebiliyor. Yani kapak yapıları bozuluyor ve açılmaz duruma geliyor. Bu duruma geldiğinde akciğerden kalbin içerisinde kan rahatlıkla dolamadığı için akciğer ödemi oluyor. Akciğerde sıvı birikimi oluyor. Bu hastalar nefes darlığı, çabuk yorulma, çarpıntı gibi şikayetlerle kendini belli ediyor. Çoğu zaman da bir akciğer hastalığıyla karışıyor. Bu öncelikle bir akciğer doktoruna gidiliyor. O muayenede bir ses, üfürüm duyulduğu için kalbe kadar geliyor işler. O yüzden hep akciğerle karışan bir durum. Kapak yetmezliği dediğimiz durumda kapak kireçlenmesi değil ama kapağın yaprakçıkları yapısal olarak bir ucuca gelemiyor. O yüzden kalp her kasıldığında bu sefer ters yöne doğru, yani gitmemesi gereken yöne, akciğerlere doğru kalp kan gönderiyor. Ve bu durumda da yine aynı tabloyla karşılaşıyoruz. Yine akciğerde fazla kan yükü oluyor, yine akciğer ödemi oluyor, çabuk yorulma oluyor. Yani benzer şikayetleri var. Ama kapak darlığı olduğunda kapağı değiştirmemiz gerekiyor. Yani onu değiştirirken de iki grup kapağımız var. Bütün bunlar yine kapalı yapılıyor. Bir metal mekanik kapaklarımız var. Bir biyolojik hayvansal dokulardan vücuda uyumlu hale getirilmiş kapaklar var. Biyolojik kapakları ileri yaşta tercih ediyoruz çünkü çabuk bozulmuyorlar. Ama biyolojik kapağı genç yaşlarda takarsak kan sulandırıcı vermemek gibi bir avantajımız var ama bu sefer de ikinci bir ameliyat olması gerekiyor bir 10-15 yıl sonra. O yüzden metal kapakları da bu grupta tercih ediyoruz. Ama kapakta kaçak varsa bizim kalp cerrahisinin aslında rekonstrüktif işi bu, yani sanatı bu. Kapağı tamir etmek her zaman çok daha ideal bir cerrahi. Hocam biraz bahsettiniz ama tekrar sormak istiyorum. Mitral kapak şikayetleri nelerdir? Yani hasta ne tür şikayetlerle en çok size geliyor? Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi genelde anlatılan şey şu oluyor. Ben eskiden 4 kat merdiven çıkıyordum rahat bir şekilde. İkinci katta yoruluyorum, birinci katta yoruluyorum. Artık ev işlerini kendim yapamaz duruma geldim noktasında bir ilerleyen bir nefes problemi oluyor. İkincisi, çok özellikle kış aylarındayız şimdi. Akciğer enfeksiyonları çok ağır atlatılıyor. Yani basit bir gribal enfeksiyon dönüyor bakteriyel bir zatürreye ve çok sık olmaya başlıyor. Yani diyorsunuz ki ben yılda bir kere grip olurdum, artık 4 kere hastanelik olacak kadar bir duruma geliyorum. Çünkü akciğer enfeksiyona zemin hazırlanmış bir duruma geliyor bu durumda. Üçüncü şey, çarpıntı olabiliyor. Bu kapak bozukluğunda kalp büyümesi oluyor. Kalp büyümesi olduğunda da kalpteki ritim ileti sistemi bozuluyor ve senkron bir şekilde kalbin çalışması bozuluyor. Biz buna atrial fibrilasyon diyoruz ve çok önemli bir şey. Şimdi bu tıbbi terimler kullanmayı sevmiyorum ama olan biliyor yani onları. O yüzden bende bu hastalık var diye takip ediyor onlar. Bu grup hastalarda da ritim bozukluğunu da düzeltici bir ablasyon dediğimiz işlem yapıyoruz ameliyat anında kapağa bakarken. O yüzden bu çarpıntı kimi zaman nörolojik bir olaydan sonra kapak hastalığı olduğu belli oluyor. Yani çarpıntısı varmış, fark etmemiş, kalp içerisinde pıhtı olmuş, beyne atmış, geçici veya kalıcı bir felç durumu geçirmiş. Ondan sonra geriye dönük neden olduğunu araştırırken biz burada bir kapak bozukluğu olduğunu görüyoruz. O yüzden geniş bir yelpaze ama genel olarak hep çabuk yorulma ve akciğer problemleriyle kendini belli ediyor. Evet. Peki hocam bu mitral kapakta yetmezlik ya da kapaklı deformasyonun dereceleri var mı? Bunlar nelerdir? Evet, dereceleri var. Burada biz bunu değerlendirirken ekokardiyografi ile değerlendiriyoruz. Bu ultrason, basit, girişimsel bir işlem değil. Yani anjiyo gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama o ultrasonu kimin yaptığı ve ne ölçümleri aldığı çok önemli. Yani bana çoğu zaman böyle şehir dışından, ülke dışından başvuruyorlar, tetkiklerini gönderiyorlar ama ben diyorum ki ben kendi ekomu yapmadan size %100 şu tedaviyi yapacağım diyemem. Sadece bir fikir verebilirim diyorum. Biz mutlaka kendi ekomuzu kardiyoloğumuzla birlikte yapıyoruz. O esnada kapağı tamir mi edeceğiz, değişeceğiz mi? Tamirse nasıl bir tamir? Sağdaki kapakta bozuk mu? Akciğer basıncı ne? Baktığımız birçok parametre var. Yani kapak yetmezliği derece derece, darlık derece derece. Hani kabaca şunu diyebiliriz, işte hafif orta ileri boyutunda. Ama sadece o orta ileri boyutları değil de kalp büyümeye başlamış, kalbin içerisinde pıhtı var. Ondan sonra kalbin sağındaki kapakta bozulmaya başlamış. Şimdi bu durumlarda daha fazla beklemenin bir gereği yok. Ama kimi zaman da hasta geliyor, orta düzeyde bir kaçak var ve ideal bir ilaç tedavisi almamış. O zaman da bu grup hastayı birazcık bekletebiliyoruz. Ama mutlaka bunun eni sonu bir ameliyata gidecek bir durumsa bunun bir cerrah kontrolünde olması lazım. Evet.
Hocam peki kapak tamiri nedir? Nasıl yapılır? Şimdi kapak yapısal olarak bozulduğunda, yani kireçlenip taşlaşmış bir durumda olduğunda yapabileceğimiz bir şey yok. Üzerinde çalışacağımız bir doku kalmıyor çünkü. Ama kapak yaprakçıkları ucuca gelmiyor, ortadan bir kaçak varsa biz onu özel aparatlarla düzeltiyoruz. Bu aparatlardan birisi şu: kapak genişlediği için ucuca gelmiyor kapağın tutunduğu kalp yapıları. O yüzden öncelikle orayı büzüyoruz. Mesela buna ring diyoruz. Bu işlemle kapağı bir düzeltiyoruz. Eğer yaprakçıklarında bir bozukluk varsa bunların her birinde tek tek o yaprakçıkları kalp duvarına bağlayan ipliksi yapılar var. Onlardan birkaçı kopmuş olabiliyor, olması gereken boyutun üzerinde olabiliyor. Onları tek tek tamir ediyoruz. Yani bu iş aslında hani kişiye özel terzilik gibi bir şey. Yani hiçbir hastada mesela kapak değişimi yapıyorsanız standart bir cerrahi, herkese yapacağınız. Ama kapak tamiri herkes için farklı ve başka bir iş. Ve de uzun ömürlü olması çok önemli. Hani kapak tamir edip de ileri kaçak hafif bir hale getirip çıkarsanız tekrar o bozulabiliyor. O yüzden iyi bir tamirle çıkmak lazım. Ama kapak tamirinin en büyük avantajı: bir, kan sulandırıcı kullanmıyorsunuz. İki, vücudunuzda mekanik, sentetik bir kapakla yaşamıyorsunuz. O yüzden hem kan sulandırıcı kullanmadığınız hem de böyle olduğu için kalbin uzun dönemdeki kasılma fonksiyonlarını, yani kalp yetmezliğine gidişi de ciddi oranda azaltıyor. O yüzden kapak tamiri araştırılması gereken ve uygunsa mutlaka yapılması gereken bir cerrahi, ki kapak yetmezliği olan bütün hastalar kapak tamiri olabilir. Yeter ki darlık olmasın. Evet. Biraz bahsettiniz ama kapak tamirinin faydası tam olarak hastaya ne? İlerleyen dönemde kalbin yapılarını korursak, bunu kalp dokularından ayırıp oraya protez bir kapak koymakla kendi kapağınızı korumak arasında ciddi bir fark oluyor. Eğer biz bu dokuları korursak kalp ilerleyen dönemde progresif olarak genişlemeyi durduruyor. Genişlemeyi durdurduğu zaman da ileride oluşacak bir kalbin kasılma fonksiyonlarında azalma, yani kalp yetmezliği durumunu engellemiş oluyoruz. Bu bir. Biz kapak değişiminde çok kuvvetli kan sulandırıcılar kullanıyoruz. Kan sulandırıcıları da diyelim ki 40'lı yaşlarınızda böyle bir ameliyat oldunuz. 80 yaşına kadar yaşayacaksınız. 40 yıl içerisinde mutlaka ya dozu az geliyor, bir pıhtı oluşup beyne atabiliyor, ya dozu fazla oluyor, bir yerinizden kanamayla karşımıza çıkıyor. O yüzden kan sulandırıcı kullanmamak en kaliteli kapak ameliyatı. O yüzden tamir etmeyi uygun buluyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Sağlık, çok Son bir noktayı söyleyeceğim. Bu kapak değişimi de tamiri de yapsak biz ameliyathaneden endoskopik eko yaparak çıkıyoruz ve %100 emin olarak çıkıyoruz ve bütün kapak ameliyatları, mitral kapak ameliyatlarının tamamı kapalı yapılabilir. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Ayağınıza teşekkür sağlık. ederim. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Barış Çaynak bizlerdeydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.